Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce hiç börek açmamış olanların bile kolayca hazırlayabileceği oldukça pratik ve de lezzetli bir kıymalı börek tarifi ile geldim. Ayrıca da lokmalık ve de çok lezzetli. Kesinlikle denemelisiniz. Her zaman olduğu gibi detaylı malzeme listesi açıklama kısmında yazılı olacaktır. Tarifimiz için 6 su bardağı unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine bir silme yemek kaşığı kadar tuz ilavesi yaptıktan sonra tuz ve unu güzelce karıştırıp unumuzun orta kısmına bir çukur açalım ve azar azar oda ısısında beklemiş suyu ilave ederek hamurumuzu karıştıralım. 6 su bardağı un için toplamda 3 su bardağına yakın su kullandım. Kontrollü ilave etmenizi tavsiye ederim. Hamur karıştırılmayacak kıvama geldiğinde kaşığı çıkartıp elimizle yoğurmaya devam edelim. Hamuru toparladıktan sonra tezgaha alıp tekrardan ipeksi bir kıvam alıncaya kadar yoğurmaya devam edelim. Hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız daha sonrasında açması da bir o kadar kolay olur. Hazır olan hamurumuzun kıvamı tam da şu anda ekranda gördüğünüz gibi olmalı. Elinize aldığınızda kendiliğinden akması lazım ve dokunduğunuzda hafif ıslaklık hissetmelisiniz. Bu arada hamurumuz çok fazla değil, birazcık da yapışkan olmalı. Ve hazır olan hamurumuzu bir hamur kartı yardımıyla olabildiğince eşit boyutlarda parçalar haline getirelim. Hamurunuz çok fazla yapışırsa eğer bu aşamada hamur kartınızı birazcık unlayabilirsiniz. Şimdi hamur parçalarımızı elimizle beze haline getirelim. Toplamda 11 adet beze elde ettim. Şimdi elde etmiş olduğum bezeleri merdane yardımıyla kahvaltı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Çok fazla genişletmenize gerek yok. Dilerseniz elinizle de büyütebilirsiniz ama daha sonrasında daha düzgün görünmesi için bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Bu aşamada eğer ki hamurunuz yapışmazsa daha fazla un kullanmayın lütfen. Aksi takdirde daha sonrasında hamurunuzu açarken yırtılabilir. Yani hamuru una fazla doydurmamalısınız. Hamurlarımızın tamamını açıp hazırladıktan sonra derince bir kase veya borcam alalım ve geçelim yağımızı hazırlamaya. Bunun için 2 dolu dolu yemek kaşığı tereyağını, yani ortalama 100 gram kadar tereyağını erittikten sonra içerisine 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ilavesi yapıp karıştıralım. Yağımız mutlaka oda sıcaklığında olmalı, kesinlikle kaynar olmamalı. Hazır olan yağdan 1-2 yemek kaşığı kadar borcamın içerisine alıp borcamın her tarafını güzelce yağladıktan sonra açtığımız hamurlardan bir tanesini, hatta sığarsa eğer 2 tanesini yan yana koyalım ve üzerlerini tekrardan yağlayalım. Bu şekilde sonuncu hamura kadar devam edelim. Aralarına bolca yağ sürmeyi ihmal etmeyelim. Aksi takdirde hamurlarımız birbirine yapışabilir. Ve sonuncu hamurumuzu da üzerine koyduktan sonra geriye kalan yağın tamamını üzerlerinden dikkatlice akıtalım. Ve hazır olan hamurlarımızın üzerine bir poşet veya streçle hava almayacak şekilde kapatıp oda ısısında, yani ortalama 21-25 derece kadar oda sıcaklığında en az yarım saat, en fazla ise 1 saat kadar dinlendirelim. Hamurlarımızı yeteri kadar dinlendirdikten sonra tepsinin kenarındaki yağdan 1-2 yemek kaşığı kadar tezgaha alıp daha sonra hamurlardan bir tanesini üzerine koyalım ve elimizle genişletelim. Yeteri kadar genişlettikten sonra parmak uçlarımızla çekiştirerek, bazen de havalandırarak hamurumuzu açmaya başlayalım. Bu aşamada tırnaklarınızı geçirmezseniz eğer hamurunuz da yırtılmaz. Hamuru yeteri büyüklükte açtıktan sonra üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar yağ gezdirip elimizle yağı her tarafına sürmeye çalışalım. Daha sonra hamurun bir kenarını ve diğer kenarını üst üste getirip hamurumuzu katlayalım.
Bu şekilde katladıktan sonra tekrardan 1 yemek kaşığı kadar yağ gezdirip elimizle her tarafına sürmeye çalışalım. Ve tekrar katlayalım. Toplamda 3'e, ilk önce 3'e, daha sonra 3'e ve 6'ya katlamış olduk ve hamurumuz hazır oldu. Bu şekilde diğer katlamış olduğumuz hamurların üzerine bir yemek kaşığı kadar yağ gezdirip bu katladığımız hamuru da onun üzerine yerleştirelim. Bu şekilde kat kat yerleştirdim. Eğer yapışacağından korkuyorsanız bu şekilde değil de tek tek de saklayabilirsiniz veya isterseniz aralarına poşet koyabilirsiniz. Ama hamurumuz buzdolabında dinleneceği için de kesinlikle yapışma olmayacaktır. Ama yine de dediğim gibi sizlerin tercihine kalmış. Ben bu şekilde koydum ve yapışma da olmadı. Şimdi üzerini streçle güzelce kapattım ve bir gece kadar buzdolabında dinlendirdim. Dilerseniz yarım saatte yeterli olur. Şimdi geçelim iç harcımızı hazırlamaya. Bunun için 500 gram kadar orta yağlı kıymayı uygun bir tavanın içerisine alıp önce yüksek ateşte, daha sonra ise kısık ateşte sürekli karıştırarak kıymayı kavuralım. Bu aşamada yağ kullanmadım. Böreğimiz yağlı bir börek olacağı için kıymayı kendi yağında kavurmayı tercih ettim. Yeterince kavurduktan sonra üzerine 1 adet yemeklik doğramış olduğum soğanı ilave ediyorum ve azıcık da soğanın yani diriliğini kaybetmesi için tuz ilavesi yapıp daha sonra karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra tavanın kapağını kapatalım ve kısık ateşte pişmeye bırakalım. Soğan piştikten sonra üzerine baharat ilavesi yapalım. Ben sadece karabiber ve kırmızı tatlı biber kullandım. Sizler dilediğiniz, sevdiğiniz baharatları, hatta isterseniz salça ilavesi bile yapabilirsiniz. Tamamen kendi damak zevkinize göre uyarlamanızı tavsiye ederim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra artık iç harcımız hazır oldu. Onu soğumaya bırakalım ve hazırladığımız, yani geceden bekletmiş olduğumuz hamurlardan bir tanesini tezgaha alalım. Bu aşamada yağ kullanmanıza gerek yok. Elinizle yeterince, yani açabildiğiniz kadar açın. Özellikle de elimle veya oklavayla hamur açamıyorum diyen insanlar için gerçekten de oldukça pratik bir tarif. Eğer daha önce farklı tarifler denediyseniz ve de başarısız olduysanız mutlaka bu tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Ve kenarında kalan kalın kısımlarını çekip çıkartalım. Bu aşamada eğer kenarında kalıp ama katlı olduğunu düşündüğünüz kısımları varsa onları böreğin içerisine yerleştirebilirsiniz. Daha sonra ise üzerine yeteri kadar iç harcından koyup elimizle düzeltelim. Ve hamurun önce kenar, daha sonra ise üst kısmını içe doğru katlayıp hamurumuzu rulo haline getirelim. Bu arada eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden takip ediyorsanız eğer, bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Ve de tarifle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ve şöyle katladım. Gerçekten çok güzel puf puf oldu. Mayasız olmasına rağmen yumuşacık. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi hazır olan rulomuzu fırın tepsimizin içerisine yerleştirelim. Daha öncesinden de hazırlayıp yerleştirdiklerimin yanına koydum. Dilerseniz yuvarlak tepside de yapabilirsiniz. Ben lokmalık bir börek yapacağım için kesmesi de kolay olsun diye bu şekilde dikdörtgen bir fırın tepsisine yerleştirmeyi daha uygun gördüm ve böreklerimizi hazırlayıp fırın tepsimize aldıktan sonra bu şekilde bıçakla keselim. Dilediğiniz boyutlarda kesebilirsiniz.
Ve böreğimizi dilimleyip hazır ettim. Gördüğünüz gibi pişmemiş hali bile gerçekten çok güzel. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Şimdi hazır olan böreğimizi önceden ısıtılmış 170 derece fırında altı ve üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Ortalama pişme süresi 1 saat, 1 saat 15 dakikadır. Ne kadar kısık ateşte uzun süre pişerse katları o kadar belirgin ve de çıtır çıtır bir börek olur. Ve böreğimiz artık hazırdır. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak görmesini istediğiniz arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle ister WhatsApp hesabınız üzerinden isterseniz de sosyal medya hesaplarınız üzerinden paylaşımda bulunabilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimden haberdar olmak adına ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Bir sonraki videolu tarifimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.